Wetherell, tekrar konuşabildiği anda, yaşlı bir adam gibi, zayıf bir sesle konuştu. 90 yaşında bir adam gibi. Beni eve götür Bay Hatteras, beni eve götür. Ve bırak biz, zavallı çocuğumu kurtarmak için en iyi neyin yapılacağını birlikte düşünelim. Vali ayağa kalktı ve ona kolunu uzattı. Sanırım haklısınız Bay Wetherell, dedi. Tabii ki öyle. Muhtemelen vardığınızda kızınızı evinde bulacaksınız. Tanrı ona izin versin. Ama eğer olmazsa, her şeyi ileteceğim. Varışında polis komiserine haber verin ve onun ile birlikte görevli subaylar size ulaşsın. Bunları yakalamak istiyorsak zaman kaybetmemeliyiz. Alçaklar. Sonra bana döndü ve devam etti. Bay Hatteras, öyle hızlı adımları atabilme sayesinde, bu konuda daha fazla yardımınıza bağlı olacağım. Bunu tam bir güvenle yapabilirsin, diye yanıtladım. Eğer her şeyi bilseydin, belki de herkesten daha çok endişeli olduğumu anlardınız. Genç hanımefendi ve talihsiz arkadaşımın nerede olduğunu öğrenmek için. Bir sonraki anda, yolda öyle bir hızla ilerlemeye başladık ki, bu hızda, hiç olmasa diğer sefer tehlikeli düşünmeliydim. Yolculuk boyunca neredeyse sessizce oturduk, kaygılarımız ve öngörülerimize sarılmıştık. Umut ederek, neredeyse umuduyla. Potts Point'e vardığımızda, Phyllis orada bizi bekliyordu. Sonunda bahçeye döndük ve devam ettik. Eve vardığımda fırladım ve zili çaldım. Sonra aşağı indim, yoldaşımın inmesine yardım ettim. Uşak kapıyı açtı ve aşağı indi. Halıları inmek için adımlar. Wetherell onu neredeyse öfkeyle durdurdu, ağlayarak. Hanımefendi nerede? Eve geldi mi? Adamın yüzündeki şaşkınlık ifadesi. Vakti olmadan bana bunu söyledi. Bir kelime söylemek, umutlarımızın gerçekleşmediğini söyledik. Bayan Phyllis, efendim, dedi adam. Neden? O baloda. Wetherell derin bir iç çekişle ondan döndü ve kolumu tuttu. Ağır basamaklardan koridora çıkıyordu. Çalışma odama gelin Bay Hatteras, dedi. Ve sizinle görüşmeme izin verin. Allah aşkına, ihtiyaç anında beni terk etme. Bundan korkmana gerek yok, diye yanıtladım. Eğer senin için kötüyse, bunun benim için ne olduğunu düşün. Sonra birlikte yukarı çıktık. Çalışma odasına ulaştığında, Bay Wetherell içeri girdi ve oturdu. Ben gittim, ocağa doğru durdum ve önünde durduk. Şimdi, dedim, gitmeliyiz. Bunu en başından itibaren düşünmek gerekir ve bunu doğru yapmak için, her detayı düşünmeliyiz. Cevaplamaya itiraz ediyor musun? Sorular mı? İstediğin soruları sor, diye yanıtladı. Cevaplarım. O halde, öncelikle, koloniye gelişinden ne kadar kısa sürede geçti ki, kızın o sahte Becon'ımı tanıdı? 3 gün, diye yanıtladı. Bir dans, akşam yemeği partisi, piknik mi? Ne dersin? Bunların hiçbirinde değil. Genç adam, görünüşe göre benim sokaktaki kızı ve güzelliğine hayran kaldıktan sonra bir soru sordu. Hükümet konağındaki yardımcıların, kimle yakın ilişkide olduğumuz şartlar. Onu çağırmak için, o zamanlar hatırlıyorum, bunun özellikle dostane bir eylem olduğunu düşünmüştüm. Şüphem yok, diye yanıtladım. Bence bu bize bir şey anlatmalı. O da ne? Talimatlarının, kızınızı gecikmeden tanıması olduğunu. Ama sebebi ne olabilirdi ki? Ah, bunu henüz söyleyemem. Şimdi kim olduğumu affetmelisin, şunu söyleyeceğim, sizce niyetlerinde ciddi miydi Phyllis? Yani kızınız, anladığım kadarıyla tamamen öyle. Arzusu, dedi, eğer onu istiyordu, 21. doğum gününde onunla evlenmesine izin verilmesi. Ki bu gelecek hafta olacaktı. Ve izin kanıtı olarak bana babasından gelen telgraf gösterdi. Bir sahtecilik, şüphem yok. O zaman koyabileceğim tek yapı, gerçek Becon'ımın Sydney'e gelişi ise onu korkutmuş, böylece çeteyi başka yöntemlere başvurmaya zorlamıştır. Hemen onu ele geçirmek. Şimdi bir sonraki işimiz şu olmalı, o alçak eylemin nasıl yapıldığını öğrenmek. Zile çalabilir miyim? Ve kızını baloya götüren arabacını da getirtebilir miyim? Buyurun. Lütfen bu konuda her şekilde hareket edin, sanki bu ev kendi kendindi. Zili çaldım. Uşak kapıyı açmak için görününce Bay Wetherell ona istediğim adamı bulup yukarı göndermesini söyledi. Hizmetçi tekrar odadan çıktı ve 5 dakika boyunca onun yeniden ortaya çıkışını bekledik. Sessizlik. Geri döndüğümde, Thompson henüz eve dönmedi efendim. Henüz eve gelmedim mi? Ne? Saat neredeyse 11. Onu içeri gönderin, doğrudan varınca. Dinle. Hangi zil bu? Ön kapı efendim. O zaman aşağı inip cevap ver. Eğer bu komiser ise, polis hemen buraya gelsin. Anlaşıldığı üzere,
Polis komiseri değil, bir müfettişti. "İyi akşamlar," dedi Bay Wetherell. "Hükümet konağından geldiniz sanırım." "Aynen öyle efendim," diye yanıtladı müfettiş. "Ekselansları bize biraz detayları verdi ve sonra bizi gönderdi." "Davanın doğasını biliyor musun?" "Ekselansları bizi kendisi bilgilendirdi." "Peki hangi adımları attın?" "Efendim, öncelikle kapsamlı bir arama emri verdik. Şehir ve banliyölerde öğretmen ve sahte soylu için. Aynı zamanda daha fazla adam gerçek Lord Beckham'ı arıyor. Biz ayrıca arabacını bulmaya çalışıyoruz." Ki arabayı sürmüş olması gerekiyordu Bayan Wetherell hükümet konağından uzakta. "Ve ayrıca arabayı da çok yakında bulunacağı kesin." Konuşmasını bitirmişti ki, bir başka yüksek sesli zil daha duyuldu. Zil çaldı ve hemen uşak tekrar içeri girdi. Bay Wetherell'in önüne geçerek dedi ki, "İki polis ön kapıda ve Thompson'ı getirdiler, eve döndü efendim." "Ah, şimdi bu konuya biraz ışık atılmış olabilir. Bırakın onu buraya getirsinler." "Durumu pek iyi değil efendim." "Boş ver onu, hemen buraya getirin." Yine uşak ayrıldı ve birkaç dakika sonra ağır ayak sesleri duyuldu. Merdivenleri çıktı ve çalışma odasının kapısına yaklaştı. Sonra iki sağlam polis odaya girdi. Aralarında mutsuz bir figür vardı, arabacı kıyafetiyle. Şapkası ve paltosu gitmişti. Pantolonu çamurla lekelenmişti. Sol gözünü tamamen örten büyük bir morluk. "Onu karşıma oturt," dedi Bay Wetherell. Odanın kapıdan en uzak tarafına. Polisler olduğu gibi davrandı, adam ise canlıdan çok ölü görünüyordu. "Şimdi Thompson," dedi Wetherell, ona sertçe bakarak. "Ne yapsan, kendin için ne söylemek istersin?" Ama adam sadece inledi. Bunu şu anki haliyle görünce, şöyle söyleyebilirdi, "Hiçbir şey yok." Masaya gidip ona bir bardak içki karıştırdım. Ne zaman ona verdim, o da hevesle içti. Aklını keskinleştirmiş gibiydi. Çünkü hemen cevap verdi. "Benim suçum değildi efendim. Keşke onların oyununu bilseydim. Yapardım. Daha önce öldürülmüş olmayı, genç hanımefendiye zarar vermek için her şeyi yapmalarına izin vermekten üstün tutardım. Ama onlar benim için çok kurnazdılar efendim." "Daha açık olun efendim," dedi Wetherell sertçe. "Orada durma mızmızlanarak. Hikayeni doğrudan ve hemen anlat." Zavallı adam kendini toparladı ve elinden geleni yaptı. "Buradaydı, bu taraftan efendim," diye başladı. "Geçen hafta bir arkadaşım tarafından tanıştırıldım, benim gördüğüm en iyi konuşan adamdı. İngiltere'den olduğunu söyledi. Ve biraz parası olduğu için, ve biraz o, denemek istediğini düşündü. Avustralya'da yarışmak mesela. Akıllı bir adam arıyordu, ona bir iki, kırışıklığa, sokabilecek ve belki de eğitebilecek biri. Devam etti ki, benim hakkımda çok şey öğrenmişti ve sadece parasının peşinde olduğunu sanıyordum. Daha fazlası geldi. Dostça geçen gece, pazartesi, nasıl yerleştiğini söylediğine kadar, kırsalda biraz uzakta bir çiftlikte ve anlaşmayı imzalamak üzereydi. Ertesi gün kiralamak için dedikleri gibi. Bir aygır çiftliği kurmaya başlayacaktı, çiftlik ve eğitim tesisi birleştiğinde. Ve ben de yılda 3 kez yönetici mi? Her neyse, dediği gibi, bir karar vermek için acele etme. Zamanınızı alın ve düşünün. Perşembe gecesi Canary Bird Otel'de buluşun, bu gece efendim, ve bana verin senin kararın. Efendim, Bayan Wetherell'i hükümete götürdüm efendim, emirlere uygun olarak. Sonra geldim, Canary Bird'ün yanından geçip cevabımı verdim. Hiçbir kolun, zararın, gelmeyeceğini düşündüm ondan. Ben arabayla geldiğimde kapıda prosunu içiyordu. Ve samimi biri olarak, beni içeri bir içki içmeye davet etti. Kutudan, sürücü koltuğundan, çıkmayı sevmiyorum, dedim. "Ah, atını boş ver," diyor o, 5 dakika boyunca yanında duracak bir adam var, saygın görünümlü bir adam, lamba direğinin yanında. 1,6 peni, ve o, at, da. Böylece içeri girdim. İçeri girdiğimizde ben var, ama o diyor ki, hayır. Bu önemli bir iş meselesi ve biz aşırı kalmak istemiyoruz. Bununla birlikte, bir özel bölüme doğru yol gösteriyor. Geçidin sonunda bir odaya girer ve kapıyı kapatır. "Seninki ne?" diyor o. "Bir rom sosis," diyorum. Sonra bana bir porsiyon rom sipariş etti. Ve kendisine bir viski alaycı bir kadeh. Ve getirildiğinde oturduk. Gittiğini düşündüğü yerden ve satın alacağı yerden bahsediyordu, sonra diyor ki, "Ullo." Kapıda biri dinliyor. Bir adım işittim. "Zıpla ve bak." Kalkıp kapıya koştum ama orada kimse yoktu. Bu yüzden tekrar oturdum ve konuşmaya devam ettik. Sonra o kadehini kaldırarak şöyle der, "Erede senin sağlığına Bay Thompson."
Ve çiftliğe başarı. İkimiz de içtik ve konuşmaya devam ettik. Ta ki hissettiğim kadar. O kadar uykulu halde ne yapacağımı bilemedim. Sonra bıraktım. Sonra da ne olduğunu, domainde uyanana kadar hatırlamıyorum. Şapkam ve paltomsuz. Ve bir polis memurunun beni omuzumdan salladığını gördüm. Her şey gündüz gibi açık, diye acı bir şekilde bağırdı Wetherell. O beni kurbanı olarak görmek. Tamamen organize edilmiş bir komplo. Aman tanrım, zavallı küçük kız, inatçılığım seni neye getirdi? Yaşlı adamı bu halde görmek neredeyse beni yıkıyordu. Ama kendimi bir şekilde kontrol ettim ve bir soruya yönelttim. Talihsiz arabacıya, kendini toparla Thompson ve bana olabildiğince doğru söyle, bu arkadaşının nasıl biri olduğunu. Adamın tam bir tanımını duymayı bekliyordum. Melbourne'dan bizi takip etmişti, ama yanılıyorum. Bilmiyorum efendim, dedi Thompson. Size doğru söyleyebilirim, benim hala biraz baş dönmesi gibi bir şey var. Uzundu. Ama hiçbir şekilde büyük yapılı değildi. Çok küçük ayakları vardı. Bir tür ölümün ten rengini çağırır. Hava kurum kadar siyahtı, öyle de gözleri. Ve iki elmas gibi parıldıyordu. Küçük parmağında tuhaf bir altın yüzük olduğunu fark ettiğini hatırlıyor musun? Yılan gibi mi? Efendim, iki gözü siyah taştan yapılmıştı. Aynen öyle. Doğduğum gibi doğru. O zaman Nikola oldu, diye bir patlamayla bağırdım. Ve o sonuçta bizi Avustralya'ya kadar takip etti. Wetherell derin bir iç çekişle, daha çok bir inleme gibi bir iç çekti. Sonra aniden yeni bir adam oldu. Bay Müfettiş, diye bağırdı polise. O adam, ya da izleri. Gün doğmadan önce bulunmalı. Onu tanıyorum ve o da çok kaygandır. Bir yılan balığı gibi. Bir dakika kaybedersen o parmaklarının arasından kayıp gidecek. Önce bir dakika, diye bağırdım. Bana şunu söyle Thompson, sen geldiğinde, Canary Bird Oteli'ne, bu adamın nerede durduğunu söyledin? Verandada efendim. Şapkasını takmış mıydı? Evet efendim. Sonra bara doğru gittin ama kalabalıktı. O yüzden seni aldı özel bir odaya. Evet efendim. Ve oraya vardığında, size bu çiftliğin detaylarını anlatmaya başladı. Kağıt üzerinde herhangi bir rakamı hesapladı mı? Evet efendim. Ne için? Bir mektup ya da zarf üzerinde. Hangisi olduğundan emin değilim. Tabii ki cebinden çıkardığı bir şey. Evet efendim. Çok iyi, dedim. Sonra polis memuruna dönerek, şimdi Bay Müfettiş, Canary Bird ile, oraya, gidelim mi? İsterseniz efendim. Bu arada talimatları geri göndereceğim, bu adamları farklı istasyonlara. Kahvaltı vaktinden önce atı tutan adamı. Onu tanımıyorsun sanırım, diye Thompson'a sordum. Hayır efendim, ama onu daha önce gördüm, diye yanıtladı. O zaman Sydney'li mi? Ah, evet efendim. O zaman onu yakalamakta hiç zorluk olmamalı. Şimdi hadi, gidiyoruz. Bay Wetherell bize eşlik etmek için ayağa kalktı, ama onu durdurmak zor olsa da sonunda onu böyle bir yoldan vazgeçirmeyi başardım. Ama bir şey keşfettiğini hemen bana bildireceksin değil mi Bay Hatteras, diye bağırdı odadan çıkmak üzereyken. Benim anksiyetem için. Sözümü verdim ve sonra müfettişin eşliğinde evden ayrıldım. Giden bir taksiyi çağırıp içine atladık, şoföre otele olabildiğince hızlı gitmesini sağladık. Tam başladığımızda mahalledeki 1 saat 12'yi vurdu. Phyllis, Nikola'nın ellerinde 3 saattir bulunuyordu. Canary Bird'ün karşısında, arabacının uyuşturulduğu yerde durduk. Dışarı atladık ve taksiciyi beklettik. Otel içeride tam karanlıktı ve ancak 2 kez çanı çaldıktan sonra yaşam belirtisi almayı başardık. Sonra ev sahibi, yarısı giyinmiş, elinde bir mum taşıyarak aşağı indi. Kimlerin orada olduğunu ve ne istediğimizi bilmek için seslendi. Arkadaşım hemen dedi, polis. Ve bu sihirli kelimeye cevap olarak kapı açıldı. İyi akşamlar Bay Bartrell, dedi müfettiş. İçeri girebilir miyiz? İş anında, bir an için. Elbette Bay Müfettiş, dedi ev sahibi, görünüşe göre arkadaşımdı. Ama bu, bir çağrı için oldukça geç değil mi? Umarım bir sorun yoktur. Pek bir şey yok, diye karşılık verdi müfettiş. Sadece birkaç tane sormak istiyoruz. Bu gece burada olan ve bizim aradığımız bir adam hakkında sorular. Eğer öyleyse, maalesef barmenimi aramam gerekiyor. Barda değildim bu akşam. Mazur görürseniz gidip onu getireceğim. Şurada, bu arada rahat olun. Bizi koridorda yerimizi tekmeleyip, baş başa, bıraktı, kendisi ise tekrar yukarı çıktı. Yaklaşık 10 dakika içinde, tam da her şeyi tüketen sabırsızlığım neredeyse üstümden gelirken, geri döndü. Yanında uykulu barmen vardı.
Bu beyler burada olan bir adam hakkında bilgi istiyor bu gece, dedi ev sahibi tanıştırmak için. Belki sen verebilirsin. Nasıl biriydi efendim, diye sordu barmen müfettişe. Ama müfettiş bana döndü. Uzun, zayıf, solgun tenli, dedim. Siyah saçlı ve çok karanlık, huzursuz gözler. Buraya Sayın S.Y.L. Westerwederel'in arabacısının yanında geldi. Adam onu hemen hatırladı gibiydi. Onu hatırlıyorum, dedi. Koridorda, 5 numaralı dairede oturuyorlardı. Ve bahsettiğin adam bir porsiyon rom ve viski sipariş etti. İstediğimiz adam bu, dedi müfettiş. Şimdi bana şunu söyle, onu burada daha önce gördün mü? Bir kez bile değil, dedi barmen. Ve bu ciddi bir gerçek. Çünkü eğer görseydim unutamazdım. Onun figürü sana izin vermezdi onu unutmana. Hayır efendim, bu gece Caneri Bird'de ilk kez bulunuyordu. Odada birlikte oldukları sırada başka biri ziyaret etti mi? Bildiğim kadarıyla değil. Ama kal. O kadar emin değilim. Evet, gördüğümü hatırlıyorum. Uzun boylu, yakışıklı bir adam koridordan aşağı inip oraya girdi. Ama içkileri içtikten sonra belki yarım saat geçti. Onu tekrar dışarı çıktığını gördün mü? Hayır. Ama arabacının çok sarhoş olduğunu ve taşınması gerektiğini biliyorum, at arabasına. Bunu nereden biliyorsun? Çünkü diğer ikisinin bunu yaptığını gördüm. Müfettiş bana döndü. Çok tatmin edici değil, değil mi? Hayır, diye yanıtladım. Ama 5 numaralı odaya bakmamıza izin verir misiniz? İşgal ettikleri odaya. Hiç de, sorun yok, dedi ev sahibi. Benimle gelin. Böylece koridordan aşağıya, küçük bir odaya doğru yol gösterdi. Sağ tarafta. Kapısını tiyatral bir gösterişle açtı. Tam karanlıktı ama birkaç saniye sonra gaz yanıyordu ve içindeki her şeyi görebiliyorduk. Küçük bir masa vardı odanın ortasında. Ve duvarların etrafında 2 ya da 3 ahşap sandalye. Diğer ucunda küçük bir pencere vardı ve kapının karşısında bir şömine. Masanın üzerinde yarı tütsülenmiş bir Pro ve yırtık bir Evening Mercury kopyası vardı. Ama istediğim bu değildi. Bu yüzden oralara, ellerimi ve dizlerimi tutarak yere baktım. Kısa süre sonra, bir ızgaranın yanında küçük bir kağıt topu buldum. Onu alıp oturdum masaya ve hareketlerimi dikkatle izleyen barmene döndüm. Bu oda, aradığımız partiden sonra başka kimse tarafından kullanıldı mı? Hayır efendim, bu 2 alt odada kimse yoktu. Bundan tamamen emin misin? Kesinlikle eminim. Kağıt topunu aldım, açtım ve masaya serdim. Tiksintime rağmen, zarfın sadece arka yarısı vardı. Ve üzerinde birkaç figür serpiştirilmiş olsa da, işe yaramazdı bize. Orada bir şey yok mu, diye sordu müfettiş. Hiçbir şey, diye acı bir şekilde yanıtladım. Sadece birkaç anlaşılmaz şey var, tahmin ediyorum. O halde istasyona çıkıp bakalım, henüz bir şey keşfetmediler mi? O zaman gel, diye cevapladım. Ama hızlı olmalıyız. Çünkü çok değerli zaman kaybettik ve her dakika önemli. Evening Mercury'yi aldım ve onu taksiye kadar takip ettim. Otel sahibine ve barmene nezaketleri için içtenlikle teşekkür ettikten sonra, müfettiş şoföre emirlerini verdi ve yola çıktık. Sonraki hareketlerimizi konuştuk ve bunu yaparken, ben boş boş elimdeki kağıda göz attım. Kabinde bir lamba vardı ve ışık bana sağ alt köşede yuvarlak, mavi bir damga gösterdi, W.E. Mahul. Kırtasiye ve gazete bayisi, 23 Upsual Caddesi, Woolahra. Taksiyi durdur. Neredeyse bağırıyordum. Adamı bizi hızlıca Caneri Bird'e götürmesini söyle. Sipariş verildi, taksi döndü ve 1 dakikadan kısa sürede geri dönüyorduk. Şimdi ne oldu, diye sordu şaşkın müfettiş. Sadece bir ipucu olduğuna inandığımı söylüyorum, diye bağırdım. Daha fazla açıklama yapmadım ve 5 dakika içinde yine ev sahibi aşağıdaydı. Sizi bu şekilde rahatsız ettiğim için özür dilerim, diye bağırdım. Ama hayat ve ölüm meselesi buna güveniyor. Bana 5 numarayı tekrar görmeni istiyorum. Bizi odaya götürdü ve bir kez daha gaz yakıldı. Küçük bir zarf şeridi, tam ben attığım anda masanın üzerinde duruyordu. Kendimi oturttum ve tekrar dikkatle baktım. Sonra ayağa fırladım. Öyle sanmıştım. Heyecanla bağırdım kağıda işaret ederek. Sana söylemiştim bir ipucu vardı. Şimdi Bay Müfettiş, bu rakamları kim yazdı? Sanırım Nikola dediğin adam. Doğru. Şimdi bu gazeteyi kim alırdı ki? Thompson'ın sadece buraya gelmek için kutusundan çıktığını unutmamalısın. Nikola sanırım. Çok iyi. O zaman kendi gösterimine göre, Nikola bu parçaya sahipti, zarfa ve bu akşam Merkür'üne. Eğer bu kesinse, buraya bak.
Yanıma geldi ve omzumun üzerinden baktı. Ne olduğunu işaret ettim. Açıkça zarfın üst kısmının yapışmış kenarının bir parçasıydı. Üzerinde şu 3 önemli kelime vardı: Woolahra. Swell Street. Peki, dedi. Ne olacak? Neden? Bak buraya, dedim ve akşam Merkür'ünü açıp alttaki damga işaretine işaret ettim. Bu gazeteyi alan adam Bay Maxwell'in dükkanından almış. Zarfı da oradan aldı. Harfler, Swell Street, Ipswell'in son yarısını oluşturuyor. Eğer o adam Nikola ise, şüphelendiğimiz gibi, ona hizmet eden kişi onu mutlaka hatırlayacak. Ve bu tam sınırlar içinde. Adresini biliyor olabilir. Öyle, dedi müfettiş, argümanımın gücüyle etkilenerek. Bay Maxwell'in dükkanını biliyorum ve en iyi planımız oraya gitmek olacak. Elimizden geldiğince hızlı. Ev sahibine tekrar nezaketi için teşekkür ederek taksimize döndük ve bir kez daha yola çıktık, bu sefer Bay Maxwell'in Ipswell Caddesi'ndeki dükkanına doğru. Oraya vardığımızda neredeyse saat 3'e ulaşmıştı ve ışık yavaş yavaş büyüyordu. Taksi kaldırıma yaklaşırken müfettiş fırladı ve yan kapıdaki zili çaldı. Kapı açıldı bir süre sonra. Uykulu bir şaşkınlıkla bize bakan şaşkın bir genç tarafından. "Bay Mahuel dükkanda mı yaşıyor?" diye sordu müfettiş. "Hayır efendim." "O zaman nerede?" "Sol tarafta 3. ev." "Teşekkür ederim." Bir kez daha taksiye atladık ve hızla yola çıktık. Bana öyle geldi ki, sevgilimin güvenliği için endişeli ve korkmuştum. Kaderimiz olduğunu düşünüyorum. İstediğimiz bilgiyi asla alamayacaktık. Bütün olay sanki bir kabus. Nasıl hareket edeceğimi denediğimde her adım tıkanmıştı. Birkaç dakikalık sürüş bizi Ponson Street'e getirdi ve sol tarafta 3. eve. Burası güzel küçük bir villaydı. Güzel bir ön bahçesi ve sarmaşıklarla kaplı bir verandası vardı. Zili çaldık ve bekledik. Kısa süre sonra koridordan birinin geldiğini duyduk ve bir an sonra kapı açıldı. "Kim var orada?" diye bağırdı içeriden bir ses. "Polis," dedi yoldaşım önceki gibi. Kapı hemen açıldı ve çok küçük, kumlu tenli bir adam. Geniş çizgili pijamalardan oluşan bir takım elbise giymiş halde önümüzdeydi. "Bir sorun mu var beyler?" diye endişeyle sordu. "Sizi etkileyecek bir şey yok Bay Mahuel," diye yanıtladı yoldaşım. "Biz sadece, bize verebilirseniz biraz önemli bilgi istiyoruz. Gün doğmadan önce bir adamın yerini öğrenmek için sabırsızlanıyoruz ve bize verebilecek tek kişinin senin olduğuna inandırıldım. Gerekli ipucu. Aman tanrım. Ama eğer mümkünse sana hizmet etmekten mutluluk duyarım," dedi küçük adam, yemek odasına doğru bir havayla yol açarken. Görünüşünün önemi oldukça gizliydi. "Ne oldu?" "Bu işte," diye yanıtladım, zarf parçasını ve akşam Merkür'ünü çıkararak. "Bu kağıdın üstünde bu harfleri görüyorsun, sen de öyle değil mi?" Başını salladı, dikkati kendi ismini görerek hemen güvene alınmıştı. "O zarf belli ki dükkanınızdan alınmış. Bu gazetede öyleydi. Bunu nasıl anlıyorsun?" "Zarf meselesinde bu mektuplarla, gazete makalesinde ise altındaki lastik damganın varlığıyla." "Ah, peki şimdi, size nasıl yardımcı olabilirim? Onları alan adamın adresini bilmek istiyoruz." "Bu kesinlikle zor olacak. Bana onun ne olduğu hakkında bir fikir verebilir misin?" "Mesela, uzun, biraz yabancı görünüşlü, belirgin yakışıklı, solgun ten rengi, çok koyu gözler, siyah saçlar, küçük eller ve ayaklar." Anlatım ilerledikçe küçük adamın yüzü aydınlandı. Sonra o belirli bir zaferle bağırdı. "Adamı tanıyorum. Dükkana girdi dün öğleden sonra." "Peki adresi nedir?" Yüzü tekrar düştü. "Bilgileri eskisi kadar faydalı değildi beklediğine göre. Orada sana yardım edemem, üzgünüm." Bir paket kağıt zarflar ve Evening Mercury ile birlikte dükkandan ayrıldı. Ben görünüşüne o kadar şaşırarak kapıya gittim ve onu karşıdan geçerken izledim. Yol boyunca. "Peki hangi yöne gitti?" "Karşıdaki Podgers'ın eczanesine. Son gördüğüm o oldu onun." "Size minnettarım Bay Mahuel," dedim elini sıkarak. "Ama bize onun hakkında daha kesin bir şey söyleyemediğiniz için üzgünüm." O zaman müfettişe dönerek, "Sanırım gidip bulmamız daha iyi olur Podgers'ı. Ama eğer daha fazla acele yapmamız gerekirse, mesela bunu tamamen kaybedeceğimizden emin olacağız. O zaman mümkün olan en hızlı şekilde Podgers'a gidelim." Bay Maxwell'e veda ederek tekrar yola çıktık ve 10 dakika içinde dükkana vardık. Bay Podgers aşağıya indi. Durumumuzu açıkladık, kısa bir görev yaptık ve aradığımız adamın ayrıntılı bir tanımını verdik. "Onu gayet iyi hatırlıyorum," dedi sakin Podgers. "Dün gece alışveriş yaptı ve bir şişe kloroform aldı.
Zehir kitabını imzalattın tabii ki. Tabii ki yaptım Bay Müfettiş. İmzasını görmek ister misiniz? Çok çok diye yanıtladık ikimiz de aynı anda. Ve kitap buna uygun olarak üretildi. Podgers parmağını listede gezdirdi. Brown, Williams, Davis. Ah, işte burada, kloroform, C, Venice, 22 Kolyope Caddesi, Woolahra. Venice, diye ağladım, bağırdım. Neden? Adı bu değil. Muhtemelen hayır, diye yanıtladı Podgers. Ama bana verdiği isim bu. Boş ver. 22 Kolyope Caddesi'ni deneyeceğiz, dedi müfettiş. Yine daha hızlı bir şekilde yola çıktık. 15 dakikadan kısa bir sürede istediğimiz sokağa döndük. Ve kavşağa yaklaşık 100 yarda uzaklıkta vardık. Küçük bir ara caddeydi. Her iki yanda uzun, ikinci sınıf villa konutları vardı. Bir polis memuru yolun karşı tarafında yürüyordu, müfettiş onu yanına çağırdı. Saygıyla selam verdi ve kendisine hitap edilmesini bekledi. 22 numara hakkında ne biliyorsun, diye sordu müfettiş kısaca. Polis birkaç an düşündü, sonra dedi ki, doğrusunu söylemek gerekirse efendim, düne kadar bunun işgal edildiğini, içinde biri olduğunu, bilmiyordum. Orada kimseyi gördün mü? Bu gece devriye girerken 3 adamın içeri girdiğini gördüm. Nasıl insanlardı? Onlara pek bakmadım. Hepsi güzelce büyüktü, yapılıydı ve gülüp eğleniyor gibiydi. Yaptılar mı? Peki, içeri girip onlara bakmalıyız. Sen bizimle gelsen iyi olur. Sokakta yürümeye devam ettik ve 22 numaraya vardık. Sonra kapıdan çıktık, koridor kapısına çıkan merdivenlerden çıktık. Her şeyi net görebilmemiz için vakit oldukça aydınlıktı bu sefer. Müfettiş zile iyi bir çekiş yaptı, çanın sesi evin içinde tekrar yankılandı. Ama içeriden herhangi bir canlı varlığın sesi gelmedi. Yine zil çaldı ve bir kez daha sabırla bekledik, ama sonuç aynıydı. Ya evde kimse yok ya da duymayı reddediyorlar, dedi müfettiş. Memur, olduğun yerde kal ve ilk adamı yakalayın gördüğünüz. Bay Hatteras, arka tarafa gidip oradan bir giriş yapmaya çalışacağız. Ön kapıdan çıktık ve bir patika bularak bahçeye ulaştık. Ev sadece küçük bir verandası olan villaydı, arka kapı verandaya açılıyordu. Kapının iki yanında 2 adet büyük pencere vardı ve şans eseri bunlardan birinin yakalanması, açılması, mümkün oldu. Kırılmıştı. Kuşağı kaldırıp müfettiş odaya atladı, o biter bitmez ben de onu takip ettim. Sonra etrafımıza baktık. Oda, mobilyadan veya sakinlerden yoksundu. Kimse hakkında bir şey duymuyorum, dedi yoldaşım, koridora giden kapıyı açarken. Tam o anda bir ses duydum ve onun koluna dokunarak, dinlemesi için işaret ettim. İkimiz de dinledik. Ve kesinlikle orada, yine hafif bir insan sesi mırıldandı. Yarı karanlık holde bu gerçekten tuhaf geliyordu. Ön odalardan birinde biri var, dedi müfettiş. Kayacağım ön kapıyı açmaya, dışarıdan adamı içeri getireceğim. Sonra odaya dalıp onları yakalama şansımızı değerlendireceğiz. Önerdiğini yaptı. Polis memuru da bize katılınca, soldaki odaya doğru hareket ettik. Yine mırıldanmalar içeriden geldi. Müfettiş kapının kolunu tuttu. Ama kilitliydi. Bırak içeri gireyim, diye fısıldadım. O başını salladı. Ben de omzumu kapıya koydum ve tüm gücümle yüklendim, kapı havaya fırladı. Sonra odaya koştuk, ilk bakışta boş bulduk. Sadece o anda mırıldanma tekrar başladı ve biz en karanlık köşeye doğru baktık. Birisi oradaydı. Yerde yatıyordu. Hızla karşıya geçip diz çöktüm ve baktım. Beckham'dı. Ağzı boğulmuştu, susturulmuştu ve elleriyle ayakları bağlıydı. Duyduğumuz ses, bizi yardıma çağırmaya çalışmasıyla çıkıyordu. Anladığım süreden kısa sürede bağlarını koparıp ona yardım ettim, oturttum. Sonra müfettişe kim olduğunu açıkladım. Şükürler olsun bulundun, diye bağırdım. Ama tüm bunlar ne anlama geliyor? Ne kadar süredir sen böyle oldun? Ve Nikola nerede? Ne kadar zamandır burada olduğumu bilmiyorum, diye yanıtladı. Ve bilmiyorum Nikola'nın nerede olduğunu. Ama onun hakkında bir şeyler biliyor olmalısın, diye bağırdım. Allah aşkına, anlatabildiğin her şeyi anlat. Çok büyük bir beladayım ve senin hikayen bana bunu verebilir. Benim için kendimden daha değerli bir hayatı kurtarmanın aracı bu. O zaman önce bana bir şeyler içtir, diye yanıtladı. Neredeyse ölüyorum susuzluktan. Sonra sana anlatacağım. Neyse ki öngörülü bir şekilde cebime bir viski şişesi koymuştum. Şimdi çıkardım ve ona sert bir yudum verdim. Biraz canlandı ve hikayesine başlamaya hazırlandı. Ama müfettiş sözünü kesti. Başlamadan önce efendim,
Komisere bir haber göndermeliyim ki bulundunuz. Bir kağıda mesaj yazdı ve memuru gönderdi. Bunu yaptıktan sonra Beckham'a döndü ve dedi ki, "Şimdi efendim, dua et, hikayeni duyalım." Beckham hemen başladı.